Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle erkekler için altıgen hırka çalışması yapacağız. Hırkamı yaparken BİM'deki Ören Bayan'ın batik iplerinden kullandım. Toplamda 6 yumak kullandım. Biraz az geldi iplerim, farklı bir iple tamamladım. Sizler bir yumak fazla alırsanız daha iyi olur. Daha büyük bedenler için tabii ki yine bir yumak olacak şekilde arttırabilirsiniz. Aynı zamanda 6 milimetre tığ kullanarak ördüm. Eliniz çok gevşekse 5,5 milimetrede kullanabilirsiniz. Modelin özelliğinden dolayı biraz büyük tığ numarası kullanmamız gerekiyor. Şimdi burada hemen size beden ölçülerini vereceğim. Medium beden olarak çalıştım. Türkiye bedenine göre söylüyorum. Medium beden olarak çalıştım. Sizler burada yine santim hesabına göre ilerlerseniz daha iyi olur. Toplamda her motifi 21 sıra ördüm. Modelin özelliğinden dolayı biraz açılma yapıyor. Yani kullandığınız zaman biraz açılma yapıyor. Bunu da hesaba katmanız gerekiyor. Yani normalde 25 santimetre örecekseniz 23 santimetre örün. Çünkü buhar ütüsü de yapmadım. Şu anda ben ütü yapmadan size ölçüleri veriyorum. Ütü yaptığımız zaman çok hafif yapalım. Çünkü çok açılmaya müsait bir model. Şimdi burada benim hırkamın kol altından genişliği 60 santimetre oldu. Arka beden 55 santimetre. Ön beden 60, hatta 60'tan biraz daha fazla olabilir. Bu öndeki lastik çalışmalarından dolayı. Uzunluğu ise hemen onu ölçelim. Onu hatırlamıyorum. Şöyle hemen uzunluğunu ölçelim. Hemen uzunluğu da 65 santimetre olmuş. Şöyle kollarımızın uzunluğu da kol altından ölçtüğümüz zaman zaten altıgen hırkalarda üzerimize giyerek kol uzunluğunu kontrol edip devam edebiliyoruz. Hemen şöyle kol altından lastikle birlikte uzunluğumuz 40 santimetre olmuş. Biraz şurada omuzda 15 santimetre pay vererek ölçtüğünüz zaman şöyle şuradan 15 santimetre aşağıdan ölçtüğümüz zaman yine 50 santimetre, yani biraz kısa oldu çünkü dediğim gibi ipim yetmedi. Sizler burada 1-2 sıra fazla örerek medium beden olarak çalışabilirsiniz. Evet, bunun dışında söylemediğim bir şey kalmadı sanırım. Dediğim gibi iplerinizi biraz daha büyük bedenler için bir yumak fazla alarak hırkanızı çalışabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen hırkamızın yapımına başlayalım. Başlarken örnek çalışması için Alize'nin Süperlana Maxi ipini kullanıyorum. Yine 6 milimetre tığ kullanarak öreceğim. İpimiz daha kalın fakat yünlü bir yapıya sahip olduğu için yine 6 milimetre kullanıyorum. Hemen şöyle kolay sihirli halka yaparak başlıyoruz. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Şöyle bir halka oluşturdum. Hemen burada sabitledim. Tığımı buradan geçirdim. Buradan bir ip aldım. Halkanın içinden geçirdim. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi halkamı bozmadan bu şekilde tutuyorum. Hemen ilmeğin dibinden sabitledim. Bir ip aldım. Halkanın içine bir yarım trabzan yapacağım. 3 ilmeği birlikte topluyorum. Tekrar bir ip aldım. İkinci yarım trabzanım. Bir ip aldım. Üçüncü yarım trabzanım. 1, 2 zincir çektim. Tekrar 3 tane yarım trabzan yapacağız. 3 ilmeği toplayarak yarım trabzan yapıyoruz. Şöyle ikincisi ve üçüncüsü. 2 zincir, tekrar 3 yarım, şöyle trabzanımızı yapalım. Toplamda 6 tane yarım trabzan grubumuz olacak bu şekilde. Aralarda 2 zincirimiz var. Evet, şöyle son yarım trabzanı yaptım. Şimdi ara ara bu sihirli halkamızın ipini çekerek halkamızı küçülttüm. Şimdi sona geldiğimiz zaman biraz daha küçülteceğim. Şu şekilde kalması yeterli. Çok fazla küçültmenize gerek yok. Şimdi burada bir ip alıyorum. Hemen ilk trabzanın, bakın burada bir zincirimiz var. Şuradan saydığımız zaman 1, 2, 3 tane trabzanımızın üzerinde ilmeklerimiz var. Burada bir tanesi dönüyor. Ona dikkat edelim. Hemen şöyle ilk iki ilmeğe şöyle batacağım. Şimdi burada biraz küçülmüş. Şöyle 2 ilmeğini birlikte alıyorum.
Burada yarım sihirli halkamızın ipini de şöyle tığımın üzerine attım. Buradan ilmeğimi aldım. 3 tane ilmeğim var. Bakın çok fazla uzatmıyorum. Çok sıkı da tutmuyorum. Üçünü birlikte topladım. Bu bizim 2 zincirimiz olmuş oldu. Şimdi bir zincir çektim ve terse dönüyorum. Burada önemli olan her sırada terse dönerek öreceğiz. Bir zincir çektim, terse döndüm. Bakın yarım trabzanla kapattığımız köşe boşluğumuz. Şimdi bu köşe boşluğun içine bir ip aldım. Hemen bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tekrar bir ip aldım. Bu defa aradaki 3 tane trabzanımızın arka ilmeklerine batarak. Şimdi terse döndüğümüz zaman burada gördüğünüz gibi zincir görünümünde ilmeklerimiz var. Şöyle çevirdiğimiz zaman da yine aynı şekilde ilmeklerimiz görünüyor. Şöyle çevirip arkadaki ilmeğe batıyorum. Yani burada şu ilmeğe batmıyorum. Burada da 1 2, şöyle çevirdiğimiz zaman da 1 2. Bu arka ilmeğe batıyorum. Sıradan devam edeceğim. Şimdi bu model yapımı gerçekten çok kolay ama dikkat istiyor. Bu aradaki trabzanları sayarak ilerlerseniz daha iyi olur. Evet, hemen şöyle üçüncüsünü de arkasına battım. Bakın köşe boşluğuyla birlikte şu anda 4 tane yarım trabzanımız var. 2 zincir boşluğuna geldim. Bu 2 zincir boşluğundaki ilmeklerimiz burada kayabiliyor. Yani buradaki trabzanın üzerine yaptığımız zaman bakın burada ilk zincirin üzerine yapmışız gibi görünüyor. Aslında 3 tane trabzanın üzerine yaptık. Burada zincirimiz gizlenebiliyor, aradaki zincirlerimiz. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Her sırada 2 tane trabzanımız artıyor. Dolayısıyla 3 tane yarım trabzanla başladık. Şimdi ikinci sırada 5 tane yarım trabzanımız var köşe boşluklarıyla birlikte. Tekrar 2 zincir. Zincirlerimi çok sıkı çekmiyorum. Bu şekilde gevşek olacak şekilde çekiyorum. Tekrar boşluğun içine bir yarım trabzan yapıyorum. Şöyle kenara çektim. Yine burada 3 tane sırasıyla bakın şöyle çevirdiğimiz zaman şu baştaki zincirimizin ilmeği. Bazen bu karışabiliyor. O yüzden şöyle eğer bu tarafa doğru çektiğimiz zaman hemen ikincisinin üzerinden başlıyorum. Başlangıçta sayılar az olduğu için sayarak ilerlerseniz nereye battığınızı da görmüş olursunuz her seferinde. Evet, şöyle 3 tane yaptım. Köşe boşluğuyla birlikte 4 oldu. Şimdi sırada 2 zincir boşluğumuz var. Bakın 2 tane zincirimiz var. Hemen boşluğun içine bir yarım trabzan yaptım. Yine 2, 4, 5 tane oldu. Tekrar 2 zincir boşluğun içine yine bir yarım trabzan. Şimdi sıradan devam ediyorum. Burada yine gördüğünüz gibi şöyle hemen burada size ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Bakın şu bizim ilk zincirimiz 1 2 3. Burada sonda veya başta kaydırma yapabilirsiniz ama saydığınız zaman problem olmayacak. 2 ve üçüncüsü. Tekrar boşluğa geldim. Bir yarım trabzan, 2 zincir, tekrar bir yarım trabzan. Şimdi yine arka ilmeklere batıyorum. Bakın burada şunu atlıyorum. Şu görüneni, bu zincirimiz. Buraya battım. 1 2 ve üçüncüsü. Şimdi sizler de yine Alize'nin bu süperlanamak iplerini kullanarak örerseniz elinizi gevşek tutarak örmeniz gerekiyor. Hemen boşluğa geldim. Bir yarım trabzan, 2 zincir, tekrar köşeye bir yarım trabzan daha yaptım. Sıradan devam ediyorum. Şimdi bu ilk 2-3 sırayı birlikte örelim çünkü kurulum yapıyoruz. O yüzden başlangıçta eksilmeler ya da artmalar olmasın. Hep sayarak ilerleyelim. Bakın 2 4, şimdi köşe boşluğuna yapıyorum. İkinci sırada her köşe boşluğunun arasında 5 tane yarım trabzanımız var. Tekrar 2 zincir. Sona geldim artık. Boşluğun içine yine bir yarım trabzan, bir ip aldım. Şu ipimizi arkaya alacağım. Daha sonra bu sihirli halkamızın ipini, şimdi ben yukarıya çektim ama yukarıya çekmeden de bırakabilirsiniz. Şu aralarda ileri geri yaparak ipi sabitleyeceğiz. Evet, köşeye yaptım en son. Bakın şurada zincirimizin ilmeği var. Hemen şu bizim trabzanımız. Şöyle çeviriyorum, arka ilmeğine batıyorum. Yine sırasıyla 3 tane yarım trabzan. Şimdi başlangıç köşelerimiz zincir olmadığı için burada karıştırmayalım.
Hemen buraya yine son bir yarım trabzan yapacağım. Yine arka ilmeğe batarak şu ipimi çekiyorum. Tekrar burada köşe boşluğunun olduğu yere geldim. Hemen boşluğun içine bir yarım trabzan daha yaptım. 2, 4, 5 tane yarım trabzanım var. Şimdi bir ip aldım. Aynı şekilde kapatacağız. Şimdi şu bizim bir zincirimiz. Hemen ilk trabzanın üzerinde 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bu şekilde uzattım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar bir zincir çektim ve döndüm. Terse dönüyoruz. Terse dönmeyi unutursak model bozulur. Terse döndüm. Şimdi burası yine bakın, burası trabzanımızın ilmeği değil, boşluğumuzun, yarım trabzanla kapattığımız için hemen boşluğa batıyorum. Bir yarım trabzan. Tekrar bir ip aldım. Hemen şöyle çeviriyorum. İlkinin üzerinden arka ilmeklere batarak devam ediyorum. Şimdi 3. sırada her kenarda 7 tane yarım trabzanımız olacak. Bunu sayarak ilerleyelim. Yeni sırada 4. sırada arttırma yapacağız. O yüzden sayıları bu şekilde sayarsak daha iyi olur. Evet, burada 2, 4, 5 şöyle. Şimdi sona geldiğimiz zaman bakın, burada 2 zincirimiz var. Bu son trabzanımızın ilmeği de zincirmiş gibi görünüyor. Bu tarafa kaydığı için boşluğa doğru. O yüzden sayarak ilerleyelim diyorum. Hemen şöyle boşluğa da bir tane yapacağım ve 7 tane olacak. Bu başlangıçta yarım köşe olarak başlıyoruz ama bu başlangıcı da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3. sırada 7 tane yarım trabzanımız var. Tekrar boşluğa geldim. Bir yarım trabzan. Hemen şöyle bakın, zincirin üzerinde gördüğünüz gibi bu zincir, bu trabzanımızın ilmeği. Şöyle çevirdiğimiz zaman bunu atlıyorum. Trabzanımızın arka ilmeğine battım. Tekrar bir yarım trabzan sırasıyla devam ediyorum. Şimdi 3 sırada 2-3 sırada bir arttırma yapacağız. Bu arttırma sıralarına işaretleyici takmamız gerekiyor. Sıraları şaşırmamak için. Şimdi yine sayacağım. 2, 4, 6. Bir tane de boşluğa yapıyorum. 7. Bu şekilde 3. sırayı tamamlayalım. Yeni sırada artırmalarla devam edeceğiz. Bakın, bunu atlıyorum. Tekrar gösteriyorum. Gördüğünüz gibi şu sıradan devam ediyorum. En arkadaki ilmeğe batıyorum her zaman. Tekrar başladığımız yere geldim. Hemen burada son trabzanın üzerine yine trabzanımı yaptım. Hemen burada sayıyorum. 2, 4, 6 ve 7.'sini boşluğun içine yapıyorum. Köşe boşluğunun içine. Şöyle 7. trabzanımı tamamladım. Yani 3. sırada 7 tane yarım trabzanımız var her kenarda. Şimdi burada yine bir ip aldım. Köşeyi kapatırken bakın, şöyle ilk trabzanın üzerinden şöyle ilmeğimi aldım, uzattım, üçünü birlikte topladım. Tekrar bir zincir çektim ve döndüm. Terse döndüm. Şimdi arttırma yapacağız. Burada boşluğun içine yine bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tekrar bir ip aldım. Şimdi ilk trabzanın üzerine 2 tane yapacağız. Yine arka ilmeğe batarak hemen şöyle ilkinin arka ilmeğine battım. Bu birincisi ve bu ikincisi. 2 tane trabzan yaptım. Hemen sıradan devam ediyorum. Sonuncusunun üzerine de 2 tane yapacağım. Şimdi 7 oldu. Arttırmalarımız burada 2 değil 4'e çıktı. Hemen şöyle sonuncusunun üzerine geleceğim. Evet, şöyle son trabzanın üzerine yine 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Şimdi burada yine sayacağım. Şimdi 7 olmuştu. Burada 4 tane artması gerekiyor. Şu köşeden başlıyorum. Bakın, köşede şu zincirimizi karıştırmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10 tane yarım trabzanımız var. Köşe boşluğuyla birlikte 11 tane yarım trabzanımız olacak arttırma yaptığımız köşede. Şimdi bunun üzerine yine 2 sıra arttırma yapmadan örerken 11'in üzerine 2 ekleyerek, yani yeni sırada 13 tane trabzanımızın olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Arttırma sıralarında bu bir alttaki sıraya 4 ekliyoruz sayarken. Şimdi burası bizim arttırma sıramız. Buraya işaretleyici takıyorum bir tane. Çünkü 2 sıra sonra tekrar arttırma yapacağız. Bunu 3 sıra sonra da yapabilirsiniz. Bu ipte, yani bu kadar kalın ip kullanırsanız 3 sırada bir yapmanızı tavsiye ederim. 4. sırada arttırma yapacaksınız. Biraz daha ince ip kullanırsanız o zaman 2 sırada bir arttırma yapabilirsiniz. Şimdi hemen 2 zincir çektim. Tekrar köşe boşluğuna bir tane yarım trabzan. Hemen ilk trabzanın, bakın şurası değil. Hemen şöyle çeviriyorum. İlk trabzanın arka ilmeğine 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Tekrar sıradan devam ediyorum. Şimdi 3 tane oldu burada. 4, 5, 6, 7 ve 8, 9 ve arttırmayla birlikte 10'uncusu. Sonuncusunun içine 2 tane yaptım. 10 boşluğa yapıyorum. 11 tane yarım trabzanımız var. Tekrar 2 zincir, boşluğa 1 tane. Hemen yanındaki ilk trabzanın arka ilmeğine 2 yarım trabzan ve 3 oldu. Şimdi modelimiz yapımı gerçekten çok kolay, çok güzel, yumuşacık, şiş örgüsüne benziyor. Fakat dediğim gibi burada sayarak yaparsanız en sağlıklısı. Biraz tabii ki trabzanlar arttığı zaman biraz zorluyor saymak, ama motifleri bitirdiğimiz zaman, sayılar aynı olmadığı zaman birleştirmede problem oluyor. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bu modelin tek zorlayıcı noktası saymamız gerekiyor. Arttırma sıralarına da işaretleyici taktığımız zaman kolaylıkla devam edebilirsiniz. Hiç sorun değil. Unuttuysanız bir sıra fazladan örüp yine yeni sırada arttırma yapabilirsiniz. Şimdi böyle kalın iplerde çok da aslında fazla arttırma yapmaya gerek yok. Dediğim gibi 3 sıra örün. 4. sırada arttırma yapın. Evet, burada saymadım. Şimdi burada sayacağım. Şu sonuncusunun içine 2 tane yapacağım. Burada şaşırmış olabilirim. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gördüğünüz gibi sonuncusunun içine batmamışım demek ki. Hemen burada sonuncusunun içine 2 tane yapacağım. 9 ve 10. Tekrar boşluğa 11. yarım trabzanını yaptım. Evet, yine boşluğun içine bir tane yaptım. 2 zincir çekip hemen şöyle çeviriyorum. Son kez gösteriyorum. Şu ilk gördüğümüz ilmeğe değil, ikincisinin arka ilmeğine battım. Hemen 2 tane yarım trabzan aynı yere. Tekrar arka ilmeklere batarak devam ediyorum. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra artık 3 sıra arttırma yapmadan, burada başlangıçtan itibaren 3 sırayı nasıl yaptıysak aynı şekilde devam ediyoruz. Çünkü çok fazla arttırma yaparsak köşeler bu modelde sivriliyor. Eğer arttırmayı az yaparsak bu defa da köşelerde gerginlik oluşuyor. Evet, sırayı aynı şekilde tamamlayacağım. Motifimi biraz büyütüp tekrar kol birleştirmesi için geliyorum. Dediğim gibi sırayı tamamladığımız zaman, buraya geldiğimiz zaman yine sonda sayalım. Sonuncusunun içine 2 tane yapalım. Boşluğa 1 tane yapıp köşeyi yarım trabzanla, hemen şöyle bakın, büyük ilmek, bu altta zincirimiz var, onu karıştırmayalım. Tam trabzanımızın bu birleştirme yerleri önemli. Tam trabzanın üzerine, şuradan değil şuradan 2 ilmeği alarak batıyorum. Burada yarım trabzanla kapattıktan sonra terse dönmeyi unutmadan sıraya devam edelim. Her arttırmayı yaptığınız zaman da bu işaretleyiciyi yeni arttırma sıranıza takarak ilerleyebilirsiniz. Evet, ben biraz motifimi büyük sıraları arttırıp tekrar geliyorum.
Evet, ben birkaç sıra daha ördüm. Motifimin ölçüsü örnek çalışması için yeterli. Toplamda 8 sıra ördüm. Örnek çalışması olduğu için sadece bir kez arttırma yaptım ve 8. sırada 19 tane bu kenarlarda yarım trabzanım oldu. Sizlerin burada 21 olması gerekiyor 8. sırada. Yine de sizler tabii ki sayarak ilerleyin. Şimdi burada 8. sırada, son sırada kol birleştirmesini yapacağımız zaman burada son kenarı örmüyoruz. Gördüğünüz gibi 5 kenarda devam ettim. 5. köşede bir tane trabzan yaptım. Burada bırakıyorum. Son kenarda örerek birleştirme yapıyoruz. Şimdi burada ölçüleri nasıl ayarlayacağız? Hemen şöyle motifimi terse çeviriyorum. Bakın bu şekilde birleştirme yapacağımız için ipin olduğu köşeyi tutuyorum. Tam karşısındaki köşeye şöyle. Tam karşısındaki köşenin üzerine getirdim. Bu şekilde katlamamızı yapıyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bedenimizin yarısını tamamlamış olduk. Sizler burada kullandığınız ipe göre kaç sıra öreceksiniz ya da bedene göre kaç sıra öreceksiniz. Şimdi şu kol genişliğini ölçüyoruz. Şöyle bakın, bu örnek çalışmam 10 santimetre olmuş. Ben large beden için burada 20 santimetre ama bayanlar için 20 santimetre yapıyorum. Erkekler için bunu ölçerek ilerlemeniz gerekiyor. Erkekler için de yine ölçüm tablolarına internette bakabilirsiniz. Ya da burada birleştirme yaptınız, belki dar olabilir. Sonra tekrar bu birleştirmeyi söküp birkaç sıra daha ekleyip birleştirebilirsiniz. Yine sizler burada tabii ki şöyle 25 sıra hangi bedene göre örüyorsanız onun, yani ördüğünüz kişinin bir hırkasının üzerinde de ölçebilirsiniz kol yüksekliğini. Bu düşük kollu bir hırka olacağı için ona göre ölçmeniz gerekiyor. Yani buradaki kolun yüksekliği kullanmış olduğunuz bir hırkaya ya da kişinin üzerinden de ölçebilirsiniz. Buradaki yüksekliği ayarladıktan sonra buradaki beden genişliğimizi olduğu gibi bırakıyoruz. Burası bizim bedenimizin genişliği olmuş oluyor. Buraya daha sonra sıralar ekleyeceğiz. Şimdi burada sizler kol yüksekliğini bedene göre, şimdi çocuklar için örüyorsanız çocuklara göre sıralar ekleyeceksiniz. Ya da daha küçük bedende örüyorsanız ona göre burada ölçerek kol evinin yüksekliğine göre motif birleştirmesini öncelikle yapacağız. Daha sonra bedeni genişleteceğiz. Şimdi burada 5. köşe boşluğunun içine bir tane yarım trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Pardon. Burada şimdi bir zincir çektim. İlmeğimi çıkartıyorum. Burada karşı tarafta köşeye tersten batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım ve buraya çektim. Çok sıkmıyorum ilmeğimi, biraz gevşek bırakıyorum. Tekrar burada bir zincir çektim. Hemen köşe boşluğunun içine bir yarım trabzan yapıyorum. Şimdi burada arttırma yapmıyorum ben. O şekilde ilerleyeceğim. Şu ilk ilmeğe değil, kayma yapmayalım burada. Birleştirme yapacağız. Şimdi burada köşe boşluğuna bir tane yarım trabzanımızı yaptıktan sonra ilmeğimi çıkardım. Karşı tarafta da köşe boşluğunun içindeki trabzana bakın, arka taraftan 2 ilmeğe birlikte batıyorum. İlmeğimi buradan çektim. Tekrar bir ip aldım. Hemen sıradaki şu zinciri atlıyorum. İlk trabzanın üzerinden battım. Yarım trabzanımı yaptım. İlmeğimi çıkarttım. Hemen 2 ilmeği birlikte aldım. Bu şekilde ilmeğimi geçirdim. Tekrar bir ip aldım. Hemen arka ilmeğe batıyorum yine. Hepsini birlikte topladım. Sıradaki, burada kaydırma olabilir, dikkat edelim. Burada eksik olabilir farkında olmadan. O zaman bu aradaki zincire de batabilirsiniz söküp tekrardan. Yani sona geldiğiniz zaman tam denk gelmeyebilir. Yani bir tane denk gelmezse sorun değil. Sonda da yedirme yapabiliriz. Evet, bu şekilde birleştirme yapıyoruz. Burada dilerseniz tek ilmeklere batarak da birleştirme yapabilirsiniz. Bakın şöyle ilmeğimi çıkarttım. Buradaki içteki ilmeğe batıp bu şekilde çekebilirsiniz ama o zaman boşluklar oluşuyor. O yüzden ben 2 ilmeği birlikte alarak bu şekilde ilmeğimi çekiyorum. Zincir çekmeden bir ip alıyorum. Sıradan devam ediyorum. Arka ilmeğe batacağız. Hemen şöyle bir yarım trabzan yaptım. Bakın burada arka ilmeğe batmamışım. Birleştirme yaparken ikisini birlikte aldığım için hemen şöyle arka ilmeğe batıyorum. Tekrar ilmeğimi çıkardım. Bu tarafta 2 ilmeği birlikte aldım. İlmeğimi çektim. Sıradan devam ediyorum. Şöyle birkaç tane yapacağım. Size birleştirmeyi göstereceğim çünkü. Tekrar çektim.
Evet, son kez ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde bir birleştirme yapmış oluyoruz gördüğünüz gibi. Evet, modelimizde önemli olan terse çevirerek sıraları yapmayı unutmuyoruz. Bir de trabzanları sayıyoruz. Bunun dışında gerçekten çok kolay, çok hızlı ilerliyor. Yarım trabzanlarla yapıyoruz fakat arka ilmeklere battığımız için sıralar yine de santim hesabı olarak hızlı ilerliyor. Bir de bu modeli yaparken şuna dikkat edelim. Bu model biraz kullandıkça açılan bir model. Arka ilmeklere battığımız için. O yüzden santim hesabını alırken kol evinde yani 25 santimetre ise 24 yapın, 23 yapın. Çünkü daha sonra genişliyor dediğim gibi. Böyle sarkabilir. O yüzden ona göre yani ilk başta biraz belki toplu durabilir ama daha sonra açılma yapıyor. Modelin özelliği o, Selanik gibi. Evet, şöyle köşenin olduğu yere geleceğim. Hemen size birleştirmeyi göstereceğim. Evet, köşenin olduğu yere geldim. Bakın burada iki tane trabzanım kaldı. Hemen burada kontrol ediyorum. Yine burada da iki tane trabzanım kaldı. Hatta şu üçüncüsü, bakın üç tane. Üçüncüsü bizim burada köşeye yapacağımız trabzan. Bunu şaşırmayalım. Belki burada bir tane eksik olabilir, bir tane kalabilir. O zaman buradan çıkardığımız ilmeği buraya battığınız zaman bir iki tane öncesinde yedirme yaparsanız daha iyi olur. Sonda yapmayın. Yani burada baktığınız bir tane eksik geldi. Biraz sökün. Burada hangi tarafta eksik varsa, eksik olan taraf bu tarafsa buraya ikinci kez batın. Bu şekilde karşı taraftan hemen yine aynı yerden sıradan devam ediyorsunuz ilmek almaya. Böyle bir iki tane olursa aralarda sıkıştırabilirsiniz. Ama 3 tane bile fazla, o zaman potluk oluşur. O zaman söküp buradaki zincirden başlayıp baştan itibaren bir iki taneyi yedirme yapabilirsiniz. Yani hangi tarafta azsa aynı yere iki kere batarak karşı tarafta sıradan devam ediyoruz. Evet, son yarım trabzanın arkasına battım, ilmeğimi çıkardım. Tekrar buradan son trabzanın ilmeklerinden ilmeğimi çektim. Tekrar köşe boşluğuna geldim. Boşluğa bir tane yaptım. Şimdi burada köşe boşluğunda olan trabzanın üzerinden ilmeğimi çıkartıyorum. Ee, Şimdi burada köşe boşluğuna yaptıktan sonra köşe boşluğundan ilmeğimi çekeceğim. Bu şekilde. Şimdi burada yine yarım trabzan yapıyorum. Şimdi buraya trabzanımı yaptım. Boşluktan ilmeğimi çektim. Bir ip aldım. Her zamanki gibi kapatıyorum. Bakın şöyle ilk trabzanın üzerinden ilmeğimi aldım. Şimdi bu defa şu ilmeğimizi biraz küçültelim. Tekrar ipimi aldım. Buraya battım. Buradan bir ilmek çıkardım. İkili trabzan yapacağız. Şöyle biraz uzatıyorum. İkili trabzan yaparak bu ilmeğimin olduğu köşeye doğru geliyorum. Yani sivrilmesini istemiyorum burada. Şöyle tam birleştirme yerine doğru ikili trabzan yaptım. Burası köşe boşluğumuz. Şimdi buradan devam edeceğiz. Buradan devam ederken şimdi bir zincir çektim. Yine terse dönerek örmeye devam edeceğiz kolu uzatırken. Şimdi ben biraz diğer hırka çalışmamda ipim ince olduğu için, o örnek çalışması olduğu için ilk yapmış olduğum modelde kendim tasarladım bu şekilde. Yani altıgen hırkaya uyarladım. Şimdi burada benim ilk sırada 71 tane trabzanım oldu burada. Şimdi ben de medium bedene göre çalıştım, erkekler için medium bedene göre çalıştım. Dolayısıyla burada 71 tane olunca burası biraz geniş oldu. Aslında daha sonra sarkacağı için, açılacağı için geniş oldu. O yüzden ben burada eksiltme yaptım ilk sıraya başlarken. 4-5 tane trabzanda bir kesme yaptım. Şimdi sizler kendi yapmış olduğunuz hırkanın buradaki genişliğinin durumuna göre buradaki eksiltmeleri kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ilk sırayı olduğu gibi örelim. İlk sırada eksiltme yapmayacağım. Hemen bir zincir çektim, terse döndüm. Gördüğünüz gibi buradan devam etmiyorum. Terse dönüyorum. Şöyle içten öreceğim. Şimdi burada köşeyi kapatmıştık. Bakın iki köşe boşluğu yan yana. İlk köşe boşluğuna atlıyorum. Buraya bir tane yarım trabzan yaptım. Sadece bir tane yaptım. Daha sonra arka ilmeklere batarak devam ediyorum.
Burada da sayalım. Trabzanlarımız kaç tane? Yine aynı sayıda olsun. Artma ya da eksilme olmasın. Diğer kolla aynı olabilmesi için söylüyorum. Yoksa kolda bir tane eksik olmuş sorun değil ama artma yapmaması gerekiyor. Hemen arka ilmeklere batarak ilk sırayı tamamlıyoruz. Evet, tekrar başladığım yere geldim. Burada köşe boşluğumuz var. Köşe boşluğunun içine yine bir tane yarım trabzan yaptım. Şu arada açıklık kalırsa bakın buraya bir tane daha yapacağım. Çünkü burada ikili trabzan yaparak köşe boşluğunu kapattığımız için buraya bir tane daha yapacağım. Boşluk kalmaması için. Hemen bakın buradaki ilk trabzanın yine 2 ilmeğini alarak kaydırma yaparak kapattım. Bir zincir çektim ve döndüm. Şimdi burada önemli olan bakın kapattığımız zaman, şimdi ben arttırmamı az yaptığım için şurası biraz bu şekilde küçülme yaptı. Ben burada boşluğa bir tane yaptım ama sizler de yaptığınız zaman burası, burada birleştirme yaptığımız kolun yüksekliğini geçmeyecek. Şimdi ben o bir taneyi burada sökeceğim. Hemen. Şimdi size eksiltme yapmayı göstereceğim. Bu şekilde ilk sırayı yaptığınızda genişlik olursa sizler de ilk sırayı sökün. İlk sıradan eksiltme yapabilirsiniz. Bir zincir çektim, ön yüze dönüyorum. Dediğim gibi benim burada arttırmam çok fazla olmadığı için şöyle bakın, açtığımız zaman, esnettiğimiz zaman genişliğimiz düz bir şekilde olacak. Buna dikkat edelim. Buradaki ilk sırayı ördüğümüz zaman düz olması gerekiyor. Şimdi hemen şuraya da bir tane işaretleyici takalım. Birleştirmeden sonraki koldaki ilk sıramıza, çünkü burada sıra sayılarını sayabilmek için ilk sıraya hemen buradan başladık. Bir tane işaretleyicimizi takalım. Evet, şöyle bir zincir çektim, ön yüze döndüm, tekrar terse dönmüş oldum. Bu defa bu tarafa doğru devam ediyoruz. Şimdi burada hemen sıradan devam edeceğim. Eksiltme yaparken tabii ki dediğim gibi benim kol evinde 70 tane trabzan vardı. Ona göre eksiltme yaptım. 3 tane ördüm, bir tane kestim. Sizde daha az varsa bu trabzan sayınız, o zaman 2 tane 4 tane örün, bir tane kesin, ya da 5 tane örün, bir tane kesme yapın. Şimdi burada da kolumuz küçük olduğu için ben yine 4 tane öreceğim. Çünkü kolda da lastik çalışması yaparken yine eksiltme yaptım. Sadece burada eksiltmeyi gösteriyorum size. Yani benim sayılarıma bakarak ilerlemeyin. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. 6 ve 7'yi keseceğim. Bir ip aldım tığıma. Önce buradan bir ilmek çıkardım. Tekrar bir ip almadan hemen yanındakinden de bir ilmek çıkardım. 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Burada bir tane kesmiş oldum. Bir ip aldım. Şimdi tekrar 5 tane örüyorum. Dediğim gibi sizler burada kendi genişliğinize ya da duruşuna göre, çok fazla birdenbire küçülme de olmaması gerekiyor. Kol birleştirmesini yaptığımız için burada şöyle tuttuğumuz zaman birdenbire küçülürse güzel bir görüntü olmaz. Böyle hafif bir küçülme olması gerekiyor. Şimdi tekrar bir kez daha size göstereceğim. O yüzden sayıların önemi yok benim için. Çünkü kol lastik çalışmasına başlarken de eksiltme yaptım. Evet, şimdi burada eksiltme yaparken yine bakın tığıma bir ip aldım. Bir tane ilmeğimi aldım. Sıradakinden tığıma ip almadan tekrar bir tane ilmek alıyorum. 4 ilmeğin hepsini birlikte topladım. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ben burada kesmeyeceğim. Çünkü lastiği yaparken yine kesme yapacağız. Şimdi lastik çalışmasını yaparken de yine kol evinin genişliğine bakın. Lastik çalışmasını kesme yapsanız da bir iki sıra örmediğiniz zaman orada toplama olmuyor. O yüzden geniş zannedebilirsiniz. Buna dikkat edin. Belki bir iki deneme yapmanız gerekebilir. Evet, şimdi sona kadar geldim. Şimdi bu sonda da her zaman birleştirmeyi kaydırmayla yapıp bir zincir çekiyoruz. Terse dönüyoruz. Terse döndüğümüz zaman, buraya geldiğiniz zaman o kaydırmaya trabzan yapıp arttırma yapabilirsiniz. O yüzden yine trabzanlarınızı arada sayın, kontrollü ilerleyin. Şöyle kaydırmamı yaptım. Şimdi size göstereceğim. Bir zincir çektim, terse dönüyorum ikinci sırada. Şimdi lastik çalışmasını göstereceğim. Siz burada bir kez
bu kesme işlemini yaptıktan sonra lastik çalışmasına kadar örmeye devam ediyorsunuz. Buraya birleştirme yaptığımız için ya bunu dediğim gibi kullandığınız bir hırkaya ölçerek ilerleyeceksiniz ya da ördüğünüz kişinin üzerine bunu giydirip kol uzunluğu nereye kadar geldiğine de bakabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi örnek çalışmasından dolayı burası daralma yapıyor. O yüzden bunu dikkate almayın. Bu şekilde. Mesela benim hırkam bu şekilde olmuş olsaydı buraya biraz buhar verip hemen şöyle çektiğimiz zaman düzeltmiş olacağız. Çok fazla buhar ütüsü de bu modele yapmaya gerek yok. Çünkü açılma yapıyor. Hafif bir buhar ütüsü vererek tamamlayabilirsiniz. Evet, şimdi burada yine terse döndüm. Şöyle bakın. Bir zincir çektim, sırayı tamamladım. Kaydırma yapıp tekrar göstereceğim. Pardon, ön yüzdeymişim. Kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Terse döndüm. Şimdi terse döndüğünüz zaman şu dibindeki ilmeğe batarsanız o zaman bu tarafa geldiğinizde şuraya, şu ilk dibindeki ilmeğe batmayın. Bu bizim kaydırma ilmeğimiz. Ama bu tarafa döndüğümüz zaman ilk ilmeğe her zaman batın. Sona geldiğiniz zaman şu son ilmeğe batmayın. Bunu deneyin. Battığınız zaman kaç oluyor trabzan sayınız? Batmadığınızda kaç oluyor? Yani aynı sayıda ilerlemeniz gerekiyor. Şimdi terse döndüğümüz zaman kolda lastik çalışmasına nasıl başlıyoruz? Sıralarımızı ördük. Artık kolumuz şuraya kadar geldi. Burada lastik çalışması yapacağız. Buraya kadar geldiği zaman şimdi ilk sırada yine eksiltme yapıyoruz. Yine buradaki genişliğe göre tabii ki eksiltme. Ben burada eksiltme yaptığımda kendi hırkamda 48 tane trabzanım kaldı. Bunu size söyleyeyim. 48 trabzanın üzerine lastik çalışması yaptım ve genişliği yeterli oldu. Bu ipin biraz daha kalın. Belki bunda 42 kalması, 40 kalması yeterli olur bu kalınlıkta. O yüzden 48 tane, yine bir fikriniz olsun. 48, 46, 47 o şekilde trabzanlarınız kalabilir. Large bedense 50 kaldı. Bilek kalınsa ona göre 50 olacak şekilde 2 arttırın, 2 eksiltin. Bu şekilde ilerleyin. Şimdi terse dönmüştüm yine. Eksiltme yaparken kolda burada kaç tane? Burada da benim hırkamda eksiltme yaptıktan sonra bu ilk sırada tekrar başa dönüyorum ama lütfen dikkatli izleyelim çünkü ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada 62 tane trabzanım, 70 tane trabzanı 62-63 trabzana düştü eksiltme yaptıktan sonra. 63'ü lastiğe başlarken 48'e düşürdük. Şimdi burada dediğim gibi siz 50'ye veya 46'ya düşürebilirsiniz. Bunda hiç sorun yok. Şimdi terse döndüğümüz zaman burada bir sıra eksiltme yaptım. Daha sonra lastiğe başladım. Bu şimdi lastik çalışmasından önceki eksiltme oluyor. Şimdi yine döndüm. Hemen ilk ilmeğin arkasından başlıyorum döndüğüm için. Burada 3 tane ördüm, bir tane kestim. Siz bunu yaptınız. Sayılar tutmadı. Çünkü hepimiz aynı sıra sayısına örmeyebiliriz. O zaman bunu sökersiniz. 2 tane örüp bir tane kesersiniz. Ya da sizinki çok dar oldu, geniş oldu. 4 tane örüp bir tane kesersiniz. Bakın burada 3 tane ördüm. Şimdi kesme yapacağım. Bir tane aldım. Tekrar bir tane daha aldım. İkisini birlikte ördüm. Tekrar devam ediyoruz. Şimdi burada yine çok fazla kesme yapmayacağım. Çünkü lastik çalışmasına başlayacağım. 2 ve 3. Dördüncüsünü kendi hırkamda bu şekilde yaptım. Dördüncüsünde 4 ve 5'i kestim. Tekrar devam ediyoruz. 1, 2, 3 tane ördüm. 3 tek, bir tane de kesme yapıyoruz. Tekrar buradan aldım. Son kez gösteriyorum. 3 ilmeğim var. Tığıma ip almadan sıradakinin içinden aldım. Hepsini birlikte topladım. Şimdi bunu biraz sökeceğim çünkü eksiltme yaptığımız için burada daralma oluyor. Evet, şimdi eksiltmeleri tamamladığımız sıradayız. Ben arkadan devam edeceğim. Sizler tabii ki her sırada döneceksiniz. Şimdi son eksiltmenizi yaptıktan sonra lastik çalışmasına başladıktan sonra artık terse dönmek yok. Hep ön yüzden ilerleyeceğiz. O yüzden ben de ön yüzden devam edeceğim. Yani şu anda artık terse döndüm, eksiltmemi yaptım, zincir çektim, tekrar ön yüze geldim. O yüzden siz de eksiltme yaparken ters yüzden eksiltme yapıp lastiğe başlamadan önce terse döndüğünüzde eksiltme yapın, o sıraya denk getirin. Daha sonra ön yüze döndüğümüz zaman
eksiltme yapmış olduğumuz sıranın üzerine lastik çalışmasına başlıyoruz. Şimdi ben bu sırada eksiltmemi yaptım. O şekilde kabul edelim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bütün trabzanların artık üzerine batarak ikili trabzanlar yapacağım. Şimdi ben unuttuğum için kendi hırkamda birebir lastik çalışması yaptım. Erkek hırkalarında bence iki düz iki ters olması daha güzel lastik çalışmasının. Şimdi ben o şekilde unutup yaptığım için bütün yakayı da bedenleri de etek ucunu da hep birebir lastik çalışmasıyla tamamladım. Size tavsiyem tabii ki siz bilirsiniz nasıl isterseniz. İster bir düz bir ters isterseniz de iki düz iki ters şeklinde yapabilirsiniz ama burada iki düz iki ters göstereceğim. Bence daha güzel. Yakada da birebir lastik çalışması yaptığımız için biraz fazla toplama yapıyor. O yüzden burada eksiltmeyi de fazla yapabilirsiniz. İki düz iki ters olduğu zaman. Şimdi ilk sırada ikili trabzanlarımızı tamamlıyoruz. İkinci sırada hemen lastiğe başlayacağız. Evet, tekrar başladığım yere geldim. Hemen şöyle son trabzanımı yaptım. Burada 3 tane zincirimiz var. İlk trabzanımız. Hemen ilkin içine batıyorum. Bakın şöyle içinden ilmeğimi aldım. Hemen tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi burada artık lastik çalışmasına başlıyorum. İlk trabzanımızın şöyle altından kaydırmayı yaptıktan sonra altından bir ilmek aldım. Tığıma ip almadan 2 ilmeği birlikte topladım. Burada sık iğne yapmış olduk. 2 zincir çektim. Evet, ilk ön trabzanımızı başlamış olduk. Şimdi hemen ikincisinde yine ön ikili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi burada bir ön bir arka trabzan yaparak da ilerleyebilirsiniz. Şimdi ben 2 ön 2 arka trabzanla lastik çalışmasını yapıyorum. Dediğim gibi ben unuttuğum için birebir lastik çalışması yaptım. Şöyle 2 tane ön trabzan, üstten batıyorum, alttan bu şekilde ilmeğimi aldım ve ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 tane arka ikili trabzan. Evet, tekrar başladığımız yere gelene kadar devam edelim. Hemen sonda yine yeni sıraya nasıl başladığımı göstereceğim. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Şimdi burada bir tane arttı, 2 tane ön, bir tane trabzanımız kalıyor. Burada dilerseniz bu bir taneyi arka trabzan yapıp devam edebilirsiniz. Dilerseniz de burada bir kez kesme yapabilirsiniz. Bu sıradaki şöyle ön trabzan olarak ikisini birlikte alıp yapabilirsiniz. Ama benim burada şimdi ön trabzanla başladığı için ilk trabzanlarımız burada aradaki bir taneyi tek olarak arka trabzan öreceğim. Örnek çalışmasından dolayı sizler burada trabzanlarınızı ilk sırada sayın. Eksiltme yaptığınız zaman çift sayı olmasına dikkat edin. O zaman tam denk gelecektir. Hemen şöyle arkadan alıyorum. Yani 2 tane ön trabzan grupların arasında bir tane arka trabzanım olmuş oldu. Hemen burada son trabzanı yaptıktan sonra şöyle önce kaydırma yapıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Hemen ön trabzan yapacağım. Şöyle burada da bakın burada tığımıza ilmek almadan kaydırma yapıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi yine ön trabzanları ön, arka trabzanları da arka olarak devam edeceğiz. Kaydırmayı yaptıktan sonra hemen şöyle tığıma yine ip almadan bu şekilde ön trabzanımın altından bir ilmek aldım. İkisini birlikte topladım. Bir, iki zincir daha çektim. Tekrar ön trabzana ön, arkaları da arka olacak şekilde sıralara devam ediyoruz. Şimdi ben burada devam etmeyeceğim artık. Şöyle bir kez daha gösteriyorum. Arka ikili trabzan yaptım. Şimdi burada en az 5 tane sıra yaparsanız yeterli gelecektir. Eğer biraz kısa olduysa 7 sıraya bu lastik çalışmasını tamamlayabilirsiniz. 5 veya 7 sıra yapmanız yeterli. Burada hemen ipimi keseceğim. Size başlangıcı göstermek istedim. Kaydırma yaptıktan sonra son sırada hemen burada
Şöyle kaydırma yaptıktan sonra ben zincir çekmeden ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Daha sonra bu kaydırma yapmış olduğum zincirin arkadan tığımı geçirdim. İpimi arkaya çektim. Sonra iğne yardımıyla ya da ince bir tığ ile bu ipimi burada aşağıya doğru ileri geri yaparak sabitledim. Evet, lastik çalışmamızda bu şekilde olmuş oldu. Bakın burada tek denk geldi demiştim. Ben burada 3 tane yapmışım. Onu da şimdi gördüm. 3 tane yapmışım. O yüzden sonda bir tane tek denk geldi. Demek ki burada çift olarak denk gelecekmiş yani sonda. Evet, lastik çalışmamız bu şekilde 2 sıra gösterdim. Sizler bunu 5'e ya da 7'ye tamamlayarak bitirebilirsiniz. Böyle kalın iplerde 5 tane sıra yapmanız yeterli gelecektir. Evet, şimdi bedene sıra ekleyerek genişletme yapacağız. Bedene sıra eklerken şöyle ben bir tane daha motif çalışması yaptım. Bu şekilde daha rahat görebilmeniz için. Şimdi burada kol çalışmasını yaptığım için bu motifin üzerinden devam edeceğim. Biz bu modeli yaparken bir ön yüzden bir de ters yüzden örerek devam ettiğimiz için diğer altıgen hırka modellerinde hep aynı köşeden, yani elimizin yönü bu tarafta olduğu için motifi bu şekilde çeviriyoruz. Daha sonra buradan başlayarak bedene sıra eklemeye başlıyoruz. Şimdi bu modelde şöyle çevireceğim. Şuradan, şu iç kısımdan modele devam edeceğiz. Şimdi biz burada ön yüzden bitirdik. Sizler de birleştirme yapmadan önce ön yüzden bitirin. Gördüğünüz gibi ön yüzde arka ilmeklere batarak yaptığımız için, şimdi ters yüzde bittiğini nereden anlarız? Şu sırada ters yüzde bittiğimiz zaman şöyle bir görüntü var. Ön yüzde bitirdiğimiz zaman bakın böyle bir görüntü var. Dolayısıyla biz şimdi tersten modele devam etmemiz gerekiyor. Ondan önce bedenin ölçüsünü ayarlarken sizler burada kullandığınız ipe göre kol evinin yüksekliğini ayarladıktan sonra hangi beden olursa olsun arkaya genel olarak aynı sayılarda sıra ekliyoruz. Bir fazla ya da bir eksik olacak şekilde. Bedeniniz küçükse bir sıra eksik eklersiniz. Beden daha büyükse bir sıra fazla. E, Mesela bu medium bedene diyelim ben burada 4 sıra ekleyeceğim bedene. Sizler large beden için 5 sıra, X large için 6 sıra ekleyerek devam edebilirsiniz. Çok fazla, çünkü burada yaka genişliğini çok fazla yapmıyoruz. Zaten hangi beden için örüyorsanız kol evinin yüksekliği ona göre artacağı için burada bedenin genişliği de ona göre artacaktır. Şimdi ben bundan biraz daha büyük bir motif örseydim, burada 10 santimetre değil 12 santimetre olsaydı beden de 12 santimetre olacaktı. Yine arkaya ekleyeceğimiz yaka açıklığı aynı şekilde ilerleyecekti. Yani burada en fazla 5 sıra ya da 6 sıra büyük beden için 6 sıra ekleyebilirsiniz. Ben burada sanırım 4 ya da 5 sıra ekledim. Şimdi her iki motifte de aynı yerden başlayacağız. Bu ne demek? Şöyle çeviriyorum ikisini de, bakın. Yönlerini çevirdim. Burada da buradan başlayacağım. Bu motifte de şu altta kalan buradan başlayacağız. Hemen şöyle devam edelim sırasıyla, kafanız karışmasın ön anlatımlarla da. Şimdi tığıma başlangıç ilmeğini atıyorum. Şimdi birinci motifi arka yaka oyuntusu olarak başlayacağım. Burası arkaya gelecek. Şimdi burada hemen arka ilmeğe batacağım. Şurası bizim köşe boşluğumuz. Örneği tersten ördüğüm için alttan başlıyorum. Burası köşe boşluğumuz. Hemen köşeden sonraki bir tane bırakıp ikincisinden başlayabiliriz. Biraz yaka oyuntusu olsun. İkinci trabzanın arkasından ilmeğimi aldım. İkisini birlikte topluyorum. Bu şekilde bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Yarım trabzan oldu. Şimdi devam ediyoruz. Arka ilmeklere batarak bu şekilde sıraya devam edeceğiz. Şimdi bunu üç kenarda tekrar edeceğiz. Hem ön bedeni hem de arka bedeni hem de etek ucunu genişletmiş olacağız. Arka bedende yaka oyuntusunun genişliği yeterli açıklığa ulaştığı zaman birleştirmeyi yapacağız. Daha sonra üzerimize giyerek deneyeceğiz. Öndeki açıklığa göre ve bedenin uzunluğuna göre birkaç sıra daha ekleyebiliriz. Sadece ön ve etek ucuna o zaman ekleyeceğiz. Çünkü lastik çalışması yapacağımız için etek ucunda ve ön bedenlerde bunu da beden genişliğine santim hesabı olarak 5-6 santimetreyi her iki bedende de eklememiz gerekiyor. Toplam beden genişliğine. Şimdi hem biraz anlatıyorum. Üzerinde gösterdiğim zaman da daha iyi
mantık yürütebileceksiniz. Şimdi gördüğünüz gibi burada yine, şimdi köşeye geldim. Burada da yine trabzanlarımızı, burada benim 19 tane trabzanım vardı. Bir tane eksik başladım. Burada bir tane artma olacak. O yüzden yine 19 tane trabzanın olması gerek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, gördüğünüz gibi 19. Eğer köşelere yapsaydık burada 21 trabzan olması gerekiyordu. Şimdi 19'dan bir eksik. Burada bir tane içeriden başladım. Bakın köşe boşluğundan sonra bir tane bıraktım. İkincisinin üzerinden başladım. Buraya geldim. Burada da sayalım. Çünkü burada da hem etek ucu farklı olabilir kenarda, hem arka bedenin sayıları farklı olabilir. Burada bütün sayılarımızın aynı olması gerekiyor. Tekrar 2 zincir çektim. Eğer burada motifiniz büyüdüğünde çok sivrilme olduysa, bakın onu da burada hatırlatayım. Şimdi burada benim arttırmam çok olmadığı için köşeler daha küçük görünüyor. Burada daha fazla. Normalde ördüğünüz zaman bu köşeler daha uzun. Buralar aşağıda olabilir, sıranın ortaları. Dolayısıyla sizler burada eğer köşeler çok uzun olduysa bir sıra 2 zincir çekin. Köşelerde bir zincir çekin. Pardon, 2 zincir diyorum. Bir sıra 2 zincir çekin. Bir sıra bir zincir çekin. Trabzanları yine aynı şekilde yapıyoruz ama burada sadece birazcık yükseltiyi önlemek için burada 2 zincir çektim. Tekrar buraya geliyorum. Burada artık arttırma yapmayacağız. O yüzden yine de 2 zincirle devam edebilirsiniz. Hiç arttırma yapmayacağımız için artık aynı şekilde devam edebilirsiniz. Evet, bir tane yaptım. Bakın şu zinciri atlıyorum. Sıradan devam ediyorum. Şimdi bu kenarda 21 tane olması gerekiyor. Benim 19 tane olduğu için 2 tane artacak. 21 trabzanım olması gerek. Etek ucunu karıştırmayalım. Çünkü etek ucunda eksiltme yapmıyoruz burada. Evet, şimdi bu sırayı tamamlayacağım. Ön bedenin olduğu yere kadar, yakanın olduğu yere kadar geleceğim. Tekrar köşenin olduğu yere geldim. Hemen köşe boşluğuna bir tane yarım trabzan yaptım. Şimdi burada sayıyorum. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane trabzanım oldu. Tekrar 2 zincir. Hemen köşe boşluğuna bir tane daha yapıyorum. Yine devam edeceğim. Bunu atlıyoruz. Buradan devam ediyoruz. Burası çok önemli. Tekrar tekrar size hatırlatıyorum. Evet, şimdi burada yine ön bedenin olduğu yerdeyiz. Şu anda ön yakanın olduğu yerdeyiz. Tersten ördüğümüz için burada arka yaka olarak başladım. Ön bedene geldim. Şimdi ön bedende biraz daha aşağıdan bitireceğim. Arka yaka için köşeden sonra bir tane trabzanı bırakmıştık. Burada köşeden sonra 1, 2, 3 tane trabzan bırakıyorum. İpiniz ince ise burada 4 tane de bırakabilirsiniz. Ben 3 tane bırakacağım şimdi örnek çalışması için. Çünkü köşe boşluğunun da payı var. Bu yeterli. Burada örnek parçasının ölçüsüne göre de şöyle bir göz kararı da bakıp ne kadar aşağıda istiyorsanız. Çünkü daha sonra yaka çalışmasını yaptığımız zaman biraz toplayacak. Çok fazla bırakmamıza gerek yok. İnce iple yapıyorsanız 4 tane bırakın. Kalın iple, yani bu şekilde bu iplerle yapıyorsanız, ben diğer ipimde de 6 milimetre kullandığım için 100 gramda 210 metre uzunluğuna sahip. Dolayısıyla orada da yine 3 tane bıraktım. Şimdi burada ön yaka olduğu için burada 3 tane bırakıp bir zincir çekip ön yüze dönüyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz hep bu şekilde görünüyor. Bakın 2 sıra bu şekilde düz gibi duruyor. Sonra bir tane şeridimiz var. Zincirli görünümümüz var. Burada sıraları sayarken de 2, 4, 6, 8, yani şu zincirlere göre sayarak bitirebilirsiniz. Şu arada çünkü 1, 2, 3, 4 diye sayarsanız karıştırabilirsiniz. Hep bu şekilde iki motifinizde mesela şu zincirleri 1, 2, 3, 4 bu şekilde sayarak ilerleyebilirsiniz. Kolda da aynı şekilde eşit olabilmesi için. Evet, burada 3 tane bıraktım. 3 tane yarım trabzanı, bir zincir çekip ön yüze döndüm. Şimdi bir zincir çektikten sonra hemen ilk görmüş olduğumuz ilmeğin arka ilmeğine battım. Buradan devam ediyorum. Bu şekilde yine arka ilmeklere batarak devam ediyorum. Şimdi burada da 19'dan şimdi
eksilme oldu 3 tane bıraktığımız için. Burada da yine dikkat edelim, sayalım. Burada 3 tane eksildiği zaman şurada ne kadar olmuş hemen bakacağım ben. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şimdi bu 16 tane trabzan olduktan sonra köşelerde artık bu kenarda 3 sıra, 4 sıra, 5 sıra eklediğimiz zaman burada 16'nın üzerine hep bir arttırarak doğru ilerleyip ilerlemediğimizi sayarak anlayabiliriz. Şimdi benim burada artık 17 olacak bu ikinci sırada. Çünkü birleştirme yaparken diğerinin de aynı olması gerekiyor. Arka bedenin, özellikle arka bedende, şu anda ön bedende ilerliyorum. Burası ön, tersten yapıyoruz bu modelde. O yüzden ben de biraz anlatırken zorlandım aslında. Evet, şöyle şu sonda batmış olduğumuz trabzanlarla karışıklık olabiliyor. Burada eksiltme ya da arttırma. Hemen şöyle sayacağım yine burada. Şurada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane trabzanım var. Şimdi burada ne kadar olacak? Burada 21'di. 23 tane trabzanımızın olması gerekiyor. Tabii ki sizler, ben şimdi kendi örnek çalışmamın sayılarına göre veriyorum. Sizler de bu mantıkla kendi sayılarınız üzerinden sayarak ilerleyebilirsiniz. Burada arttırma yapmayacağım. Artık 3-4 sırada motifi yaparken yaptığımız arttırmaları yapmıyoruz. Evet, sırayı tamamladım. Yine başladığımız yere geldim. Yani birinci sırada başladığımız arka yakanın olduğu yere geldim. Bakın şöyle, şuradan başlamıştım. Buradan birinci sırayı tamamladım. İkinci sıraya başladım. Buradan tekrar ikinci sırayı arka yakanın, arka bedenin yakanın olduğu yerde buraya gelmiş oldum. Şimdi burada 19 tane trabzanımız vardı. Bu köşede bir tane arttığı için 20 tane olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Şöyle bir tane kalmış. Hemen arkaya batıyorum. Burada sonuncusunun üzerine de batarak yaparsak daha iyi olur. Çünkü burada yaka çalışması yapacağız daha sonra. O yüzden burada arkaya batmayalım. Bu ilk ve son trabzanların üzerinden 2 ilmeği alarak buraya yarım trabzan yaparsak daha iyi olur. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar bir zincir çekip dönüyorum. Daha sonra yine arka ilmeklere batarak aynı şekilde buraya geleceğim. Tekrar buraya geleceğim. Yani ikisi de aynı şekilde ilerleyecek. Burada şimdi 2 sıra ekledik. Bakın bir şeridimiz var. Bu 2 sıra. Bir tane daha şeridimiz olduğu zaman 4, bir tane daha olduğu zaman 6 tane sıra örmüş oluyoruz. Burada ben 5. sırada birleştirme yaptım kendi hırka çalışmamda. Hemen şöyle santim hesabını, bu ipimiz kalın olduğu için burası bakın yarım trabzan yaptığımız halde şöyle ölçtüğümüz zaman 3 santimetre. Yani 2 sıra 2 sıra örnek çalışmasını birleştirdiğimde yaka genişliği 6 santimetre olacak. Burada en fazla 15, 16, 18 santimetre, bedenlerin büyüklüğüne göre söylüyorum. En az 15 santimetre olması yeterli. İki bedeni birleştirdiğimiz zaman yaka genişliğinin 15 santimetre, 13 santimetre olması yeterli. Dolayısıyla size tavsiyem, böyle kalın bir iple örerseniz 4 sıra, daha ince bir iple örerseniz burada 5. sırada birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi bu benim 4. ya da 5. sıram olsun. Burada bir zincir çekip bu ilk motifimi artık bitiriyorum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 sıra eklediğimiz zaman bakın beden de genişliyor. Ön bedende, arka bedende ve etek ucu da uzamaya devam ediyor. Benim arttırmalarım olmadığı için bu şekilde görünüyor. Sizde kesinlikle bu iki zincirlerin olduğu yer daha uzun duracak. Bu kısımlar daha kısa duracak. Bunu da göz önünde bulundurun. Şimdi bu parçamız bitti. Şimdi diğerine başlarken nasıl başlıyoruz? Burası önemli. Çünkü kol yönlerimiz bakın böyle tuttuğumuz zaman aynı şekilde görünüyor. Şimdi burada başlarken, bu motifte alttan başlarken arka yaka olarak başladım. Şimdi burada alttan başlarken ön yaka olarak başlayacağım. Sonra motiflerimiz bittiği zaman ters çevirdiğimiz zaman, o zaman ön beden ve arka beden tam denk gelmiş olacak. Şimdi bakın yine böyle alt bedenden tutuyorum. Diğerinde olduğu gibi köşe boşluğundan sonra ön bedende
Yaka için 3 tane trabzan bırakmıştık. 1, 2, 3. Dördüncüsünün üzerinden başlıyorum. Diğerinde arka olarak başlamıştım. Bir tane trabzan bırakıp ikincisinin üzerinden. Şimdi burada bir sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir. Hemen bir ip aldım. Sırasıyla devam ediyorum. Evet, artık burada sıraları göstermeyeceğim. Bu ilk sırayı tamamlayacağım. İkinci sırayı yaparken beden birleştirmesini göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi burada arka yaka olarak bitireceğim. O yüzden burada köşeden sonra bir tane trabzanı bırakıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci trabzanın üzerinde bitirmiş oldum. Şimdi bir zincir çekip bu şekilde yeni sıraya başlıyoruz. Diğer motifi örerken buraya geldiğimiz zaman, diğer motifte yine aynı yere geldiğimiz zaman burada 3 tane trabzanı bırakıp dördüncüsünün üzerinde ön yaka olarak buradan dönmüştük yeni sıraya. Şimdi arka tam tersini yapıyoruz, yani arka yaka oyuntusu olarak bir tane bıraktım köşede. Şimdi şöyle gösterecek olursam bu motifin bu üstte kalan bölümü arka yaka olmuş oldu. Şimdi bu motifin üstte kalan kısmı da ön yaka olmuş oldu. Şimdi arka yaka altta kalıyor. Şöyle çeviriyorum. Bakın çevirdiğim zaman ön yakalar gördüğünüz gibi ön yakaların oyuntularının olduğu yer aynı şekilde denk gelmiş oluyor. En çok zorlanılan kısım burası. Diğer altıgen hırkalarda da tabii ki düz yaka bitirdiğimiz zaman bu şekilde yapıyoruz. Bu yaka şeklinde. Şimdi böyle çevirdiğimiz zaman denk geliyor. Sizler bunu karıştırmamak için bu motifi yaptığınız zaman burası ön yaka diye buraya işaretleyici takın. Burada da ön yakanın olduğu yere işaretleyici takın. Çünkü karıştırabilirsiniz. Şöyle çeviriyoruz. Şimdi benim ikinci sıraya başlarken burada 2 sıra eklemiştim bedene. Burada ikinci sırada birleştirme yaparak devam ediyorum. Şimdi burada dilerseniz birleştirmeyi en sonda yapabilirsiniz. Kafanız karışmasın. Çünkü benim örnek çalışması olduğu için sadece 2 sıra yapıyorum ve birleştirme yapacağım ikinci sırada. Şimdi sizler burada 4 sıra 5 sıra yaptığınız zaman belki birleştirmeniz şöyle de çevirebiliriz. Bakın şöyle çevireyim. Böyle çevirdiğimiz zaman da ön beden, yani ön yaka oyuntusu yukarıda kalmış oldu. Şimdi bu şekilde şuradan da gelip sıranız denk gelip buradan birleştirme yaparak yukarıda bitirmeniz gerekebilir. Dolayısıyla benim şu anda yukarıya denk geldi. Yukarıdan birleştirme yapacağım için şimdi bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani denk gelmesiyle ilgisi yok aslında. Şimdi buradan örmeye devam ettiğim için şuradan son sırada birleştirme yaparak yukarıda da ipinizi kesebilirsiniz. Şimdi ben son sırayı örmediğim için, son sıraya daha burada başlayacağım için buradan birleştirme yapıp bu şekilde önde sırayı bitirmem gerekiyor. Ya da hiç kafanız karışmasın, tamamen bitirelim. Farklı bir birleştirme göstereceğim ama böyle birleştirmek isterseniz de eğer örgüden anlıyorsanız zaten şurası ön yakaydı, burası arka. Zaten bunu yapabilirsiniz. Şimdi burada bir zincir çekmeden, pardon, burada şöyle bir zincir çekeceğim. Bir zincir çektim. Buraya bir tane başlangıç için şimdi ikinci sırada birleştirme yapıyorum. Bir yarım trabzan yaptım. Hemen ilmeğimi çıkarttım. Burada ilk trabzanın, şu iplerimizi çekelim. İlk trabzana şöyle arkadan batıyorum. Buradan yakada olduğu gibi buradan ilmeğimi çekiyorum. Burada dilerseniz içteki ilmeklerden de yaparsanız biraz daha genişletmiş oluruz. Bakın şöyle içteki ilmekten alıp, her ikisi de olur. Şurada ilmeğim kaçtı. Kolda yapmadım ama burada yapabilirsiniz. İçteki ilmekten alıp yine burada arka ilmeğe batıyorum. Şöyle şu ipim tekrar, bakın burada şöyle kadraja tekrar arka ilmeğe batıyorum. Burada içteki ilmeğe tam ortasından. Görüntüyü burada, modeli bozmamış oluruz. Sırtımız olduğu için tam arka bedende tekrar yarım trabzan. İlmeğimi çıkarttım. Yine aradan içteki ilmekten ilmeğimi çektim. Tekrar buraya geldim. Bir yarım trabzan yaptım. Tekrar son kez gösteriyorum.
İçteki ilmeğe battım. Buradan çektim. Hemen buraya geldim. Yine dıştaki ilmeklere batarak devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi modelimiz bozulmamış oluyor. Burada zincir görünümümüz bu şekilde içteki ilmeklerden ya da ikisini birlikte alarak da koldaki gibi birleştirme yapabilirsiniz. Burada biraz ilmekler genişliyor gibi görünüyor ama daha sonra örüp bitirdiğiniz zaman o yerini buluyor. O yüzden örerken buna endişe etmeyin. Şimdi ben bu sırayı tamamlayacağım. Farklı bir birleştirme göstereceğim. Yeni başlayan arkadaşlar için de daha kolay bir birleştirme olur. Şimdi bu ikinci sırayı, bu motifimin ikinci sırasını bitireceğim. Evet, ikinci motifte arka yaka olarak bir tane köşeden sonra trabzan bıraktım. Bir zincir çekip döndüm. Buradan devam ediyorum. Diğer motifte trabzan sayılarını anlattığım için burada anlatmıyorum. Şu köşelerde de bir zincir çekin demiştim. Onu dikkate almayın. Dediğim gibi burada arttırma yapmadığımız için 2 zincirle devam edebilirsiniz. Yine de örgüden anlayan arkadaşlar ne demek istediğimi anladı. Köşelerin sivrilmemesi için biraz oralarda zinciri o yüzden azaltalım demiştim. Eğer sivrildiyse yine yapabilirsiniz. Evet, bu sırayı tamamen bitirip sadece bedendeki birleştirmeyi göstermek için tekrar geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi motifleri tamamladım. Şimdi beden birleştirmesiyle devam edeceğiz. Hemen şöyle kısaca bir tekrar etmek istiyorum. Burada ben örnek çalışması için 2 sıra ekledim. 2 sıra da buraya ekledim. Şimdi birleştirmeyle devam edeceğim. 2 sıra ekleyerek hemen yaka genişliğine de bakalım. 2 sıra eklediğimiz zaman ipimiz kalın olduğu için sizler de buradan mantık yürütebilirsiniz. Yani 3 sıra eklersiniz. Burası 4 değil de 3 artı 3 6 sıra kaç santimetre gelir? Şöyle 2 sıra 3 santimetre gelmiş. Burası toplamda 7 santimetre genişliğinde olmuş. Yani aynı ipi kullanırsanız 3 sıra eklemeniz bile yapacağınız bedene göre en fazla 4 sıra eklemenizi bu ipte en fazla 4 sıra eklemenizi tavsiye ediyorum. Hangi beden olursa olsun, çünkü yaka açıklığımız çok çok büyük bir beden değilse yaka açıklıkları genelde aynı şekilde oluyor. Şimdi burası 7 santimetre, ilmeklerin arkasına da battığımız için biraz buralarda esneme oluyor örnekten dolayı. Şuralarda kenarlara battığımız için daha iyi, o yüzden. Burada 7-8 santimetre olduğu için 3 3 6, buraya 6 santimetre daha eklediğimizde 13 santimetre. Evet. Dediğim gibi büyük bedende de 5 tane sırayı tamamlayabilirsiniz. İpiniz ince ise 5 veya 6 sıra, 6 sıranın üzerine çıkmayın. 6 sıra burada genişliğiniz 20 santimetre olmasın ya da 19-18 santimetre değil. 16, 17, 15 santimetreye kadar rahatlıkla sıra ekleyebilirsiniz. Tabii ki burada sırayı ekledikten sonra şuradaki bedenin, arka bedenin genişliği ön bedenden biraz daha, yani dökümlülük payını aslında biz ön bedeni geniş yaparak veriyoruz. Şimdi burası gördüğünüz gibi 25 santimetre oldu. Buraya 4 sıra ekleseydim burası 30 santimetre, 30 santimetreyi hatta geçecekti. Bu yeterli olacak. Ön bedeni arka bedene göre biraz daha büyük yapıyoruz. Evet, şimdi şöyle tekrar göstermek istiyorum motifimi ters çevirip. Şöyle bakın. Burada şu alttan başladım. Burada ön bedenin yaka oyuntusu için 3 tane trabzan bırakarak alttan başladım. Arka ilmeklere batarak. Diğer motifimde yine alttan başladım. Burada ise arka yaka oyuntusu için köşeden sonra bir tane bıraktım. Arka yaka oyuntusu olarak başladım. Şimdi burada arka. Şimdi burada üstte kalan arka olduğu için bunu alta çeviriyorum. Ve arka bedenler altta bu şekilde birleşmiş oluyor. Şimdi birleştirme yaparken ikisini de şöyle ters çevireceğim. Arka yaka oyuntularını üste alacağım. Burada kontrol edin mutlaka. Bakın, köşeden sonra bir tane bırakmışım. Burada da kontrol ediyorum. Köşeden sonra bir tane bırakmışım. Şimdi bu şekilde birleştirme yaparsanız daha kolay. Dilerseniz gizli dikiş yaparak da, bu modelde gizli dikiş yaparak da bu ilmeklerin üzerinden kolaylıkla birleştirebilirsiniz. Hemen şöyle tığıma başlangıç ilmeğini attım, biraz uzun bırakarak. Burada şöyle dilerseniz iki ilmeği birlikte alarak yapın. Dilerseniz tek ilmeğe batarak, tek ilmeğe batarsanız biraz genişletmiş de olursunuz. Şöyle ben
Bu defa tek ilmeğe batarak göstereceğim. Şimdi 2 ilmeğimi birlikte topluyorum. Tığımdaki ilmekle birlikte sık iğne yapmış oldum. İlmeğimi çıkarttım. Hemen buraya geliyorum. Burada sık iğne yapmayacağım, pardon. Şöyle kaydırma yapacağız. Şimdi arka ilmeğe ilk şu trabzanımızın arka ilmeğine batıyorum. Burada tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Evet, burayı sabitlemiş oldum. Kaydırma yaptım. İlmeğimi çıkardım. Bu tarafta üstten batıyorum. Şu içteki ilmeklere. Dediğim gibi dilerseniz ikisini birlikte de alabilirsiniz. O zaman burada da ikisini birlikte alıp bu kaydırmayı yapın. Şimdi hemen ilkinin şöyle üzerinden batıyorum. İçteki ilmekten bu ilmeği çekiyorum. Tekrar sıradaki ilmeğin içine battım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. İlmeğimi çıkarttım. Ve sıradaki trabzanın içteki ilmeğinden bu ilmeğimi çektim. Tekrar ip almadan sıradaki trabzanın arka ilmeğine battım. Kaydırma yaptım. Gördüğünüz gibi ilmeğimi çıkarttım. Sıradakinin içinden aldım. İlmeğimi buradan çektim. Tekrar buraya geldim. Tekrar kaydırma yaptım. İlmeğimi çıkardım. Yine burada da bir iki tane eksik olursa aynı yere tekrar batıp kaydırma yapıp burada fazlaysa buradan tekrar alıp ilmeğinizi çekebilirsiniz, ama bir iki tane fazla ya da eksik olursa. Şimdi bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Dediğim gibi burada ikisini birlikte alıp kaydırma yapıp tekrar burada da ikisini birlikte alıp ilmeği çekebilirsiniz. Şimdi böyle içteki ilmeklerden aldığımız zaman birazcık daha genişletmiş oluyoruz. Hem de modeli aynı şekilde devam ettirmiş olacağız. Hemen şöyle bir iki tane daha yapıp göstereceğim nasıl göründüğünü. Evet. Evet, birleştirmemiz bu şekilde. Dediğim gibi yaparken burada ilmekleriniz çok genişleyebilir. Daha sonra düzeliyor. Bakın gördüğünüz gibi burada yine bir çizgi, arada da şuradaki görünüme yaklaşmış oluyoruz. Evet, şimdi buranın birleştirmesine köşeye kadar devam edelim. Köşede ipimizi keseceğiz. Daha sonra bedene yine sıra eklemeye devam edeceğim. Evet, köşenin olduğu yere geldim. Hemen iki tane trabzanım kaldı. Bakın burada bir tane var. Buradan kaydırmamı yaptım. Şimdi burada da sonuncusunun üzerinden batıyorum. Dediğim gibi burada bir tane artarsa şu, yani sonda yedirme yapmıyoruz. Yedirmeyi buraya geldiğimiz zaman eğer birisi birinden fazla olursa yukarıda yapıyoruz. Burada trabzanınız kalmadığı zaman burada mesela kaydırma yaptım. Burada bir tane daha trabzanınız artarsa, şu zinciri trabzan olarak düşünelim. O zaman buraya tekrar kaydırma yapıp tekrar karşı tarafta aynı yerin içinden ilmeğinizi çekip devam edebilirsiniz, ama bu sonda bir tane fazla veya eksik geldiği zaman birkaç tane söküyorsunuz. Bunu yukarıda yedirme yaparsanız daha iyi olur. Çünkü aşağıda yaptığınız zaman biri aşağıda biri yukarıda olur motifin. Şimdi son trabzanların üzerinden kaydırma yaptım. Köşeleri de birleştireceğim. Zincirin üzerinden birleştireceğim. Şu zincirin içine de batıyorum, ilk zincirin. Burada kaydırma yaptım. Tekrar buradaki köşenin de ilk zincirin içine geldim. Yine burada kaydırmamı yaptım. Şöyle bir zincir çekip düz mü, burası düz görünüyor mu kontrol edelim. Evet, bu şekilde birleştirmemizi tamamlamış olduk. Şimdi burada ipimi zincir çekmeyeceğim. Kaydırmamı yaptım. Hemen yanına bir kaydırma daha yapıp sökülmesin diye. Çünkü daha sonra üzerine örerek, hatta şöyle çıkartacağım. Kaydırma yapmayacağım son bir tane. Çünkü burada yükselti oluşuyor zincir çektiğimiz zaman. Şöyle çıkartıyorum. Son, yani köşeye kaydırmayı yaptıktan sonra yine buraya geldim. Burada da kaydırma yapıp ipimi şöyle çıkartıyorum. Daha sonra üzerine örerek gizleyeceğiz. Evet, birleştirmemiz çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Şimdi burada bakın şöyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi ön bedenlerin ortasında açıklığımız var. Şimdi bunu üzerinize giyerek deniyorsunuz ya da kime örüyorsanız üzerinde deniyorsunuz. Aradaki açıklığa göz kararı ya da santim hesabı olarak
ölçerek ilerleyebilirsiniz. Şimdi burada bir sıra ya da iki sıra santim hesabına göre artık burada iki sıranın kaç santim geldiğini gördük. 3 santimetre. Şimdi burayı ölçüyorsunuz. Şimdi buraya 5 5 ya da 6 6 santimetre olacak şekilde lastik çalışmamız olacak. Yani 12 santimetre ekleyeceğiz. Şimdi bu 12 santimetre toplamda üzerinize giydiğiniz zaman önünüz kapanmıyorsa o zaman buraya şimdi bir sıra veya iki sıra ekledikten sonra lastik çalışmasına başlayacağız. Çünkü buraya ekleyeceğimiz bir sırayla yine etek ucunu uzatmış olacağız. Yine ön bedeni biraz genişletmiş olacağız. Daha sonra yapmış olduğumuz lastik çalışması da düğme kullanmak isterseniz üst üste gelmesini sağlarsınız, biraz olsun. O şekilde devam ediyoruz. Evet, şimdi tekrar tığıma başlangıç ilmeği atıyorum. Birleştirmeyi yaptıktan sonra sıralara nasıl devam ediyoruz? Şimdi burada yine tersten başlayacağız. 2 sıra eklediğim için burada bedene ilk sıra eklemeye başladığımız zaman da biz şu birinci motifte yine şu taraftan başlamıştık. Yani buradan başlamadık, buradan başlamıştık. O yüzden yine birleştirme yaptığımız zaman, çift sayıda ördüğümüz zaman burada bakın şu ilk sıramızdı. Bu taraftan başladım. Alttaki sıradan başlamadım. Dolayısıyla ikinci sırada yine ön yüzden bitirmiş olduk. Zaten ön yüzden bitirdiğimizi burada kestiğimiz ipimizin yönünden anlayabiliyoruz. Burada 5 tane sıra ördüyseniz belki ters yüzden bitirmiş olabilirsiniz. Ters yüzden bitirdiğiniz zaman hırkanız bu şekilde görünür. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünür. Şu son sırayı şöyle katladığımız zaman o zaman şöyle bakın, şöyle görünür. Burayı da katladığımız zaman o zaman buradan başlamamız gerekir. Şimdi çift sıra yaptığımız için bir önden bir arkadan, dolayısıyla yine tersten devam edeceğiz. Şimdi burada hemen karşı taraftan, normalde genel olarak elimizin yönü böyle olduğu için buradan başlayarak hep altıgen hırkalara sıra ekliyoruz ama bu modelde şimdi karşı taraftan baştaki ilk trabzanın 2 ilmeğini birlikte alıyorum sabitlemek için. Hemen şöyle ipimi de gizliyorum. Tığıma başlangıç ilmeği atmıştım. Bir ilmek aldım. 2 ilmeği birlikte topladım. Direkt sık iğne yaparak başlamış oldum. Bir zincir çektim. Yarım trabzan oldu. Şimdi tekrar bir ip aldım. Hemen ikinci ilmeğin arka ilmeğine batarak devam ediyorum. Şimdi burada şöyle ilmekleri sırasıyla batıyorum. İpimi de arada gizliyorum. Diğer başlangıç ipini yakayı yaparken de gizleyebilirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yine burada sayılara dikkat edelim. Ön ve arkanın her iki önün aynı trabzan sayısına sahip olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Eğer eksik veya fazlalık olursa karşılıklı birinde arttırma yapabilirsiniz. Birinde kolda göstermiş olduğum gibi eksiltme yapabilirsiniz. Bunlar hep bir iki tane fazla ya da eksik için geçerli. O zaman aralarda onu yedirme ya da kesme yaparak bu iki önünde trabzanlarını mutlaka sayın. Evet, şöyle köşenin olduğu yere geldim. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Hemen köşenin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ben bu kenarı ördüm. Karşı tarafı da, şimdi örnek çalışması olduğu için çok fazla saymıyorum. Burayı sayıp ya da şu altı sayıp daha sonra burayı da sayacağız. Ondan sonra burada fazla ya da eksiklik varsa arttırma ya da eksiltme yaparak bu köşeye kadar olan kısmı tamamlayacağız. Evet, tekrar 2 zincir çektim. Hemen buraya bir tane yarım trabzan. Burada şöyle zincirimizin üzerinden devam ediyorum. Burada bakın şöyle ilkinin değil ikincisinin üzerinden. Evet, örmeye devam ettim. Şimdi burada köşeden döndüm. İki bedeni birleştirdiğimiz iki köşenin yan yana geldiği yere geldim. Şimdi burada köşe boşluklarının içine yine bir tane, şöyle bir tane de birleştirme yaptığımız tam ortaya yapıyorum. Buraya yarım trabzan yaptım. Tekrar şurada bakın bir tane daha yapacağım. Hemen iki tane yan yana birleştirme yerine yaptım. Tekrar köşe boşluğunun olduğu yere geldim. Burada ipimizi kesmiştim. Hemen ipimizi de bu şekilde çektim. Üzerine örerek gizleyeceğiz. Yine arka ilmeklere batarak
ön bedenin olduğu yere kadar örmeye devam ediyoruz. Evet, tekrar sıranın sonuna geldim. Hemen son trabzanın üzerine batıyorum şöyle. 2 ilmeği birlikte aldım ve yarım trabzan yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Hemen şöyle bakalım. Bakın bu tarafa gelmiş oldum. Şimdi bir sıra daha ekledim. Gördüğünüz gibi örnek çalışmamız küçük olduğu için ön kapanmış oldu sadece bir sırayla. Şimdi sizler burada birazcık açıklık kaldıysa, şöyle az bir açıklık kaldıysa, burada dediğim gibi lastik çalışmalarının santim hesabını bu kenarlara ekleyerek bedeni ölçerek ilerlemeniz gerekiyor. Şimdi burada dilerseniz ikinci sırayı da yapıp sonra üçüncü sırayı da yapabilirsiniz ama bence en fazla 2 sıra yapın. Çünkü arka bedene göre 5 artı 5 tane sıra ekleyip lastik çalışması yapacağız. Dolayısıyla zaten arka bedenden 10 santimetre geniş olacak. Sadece bir sıra örmeniz de yeterli. Burada etek ucunu biraz daha uzatmak istiyorsanız, yani buradaki uzunluğa şöyle şuradan omuzdan ölçtüğümüz zaman şimdi 20 santimetre olmuş. Buraya 5-6 santimetre lastiğin santimini hesapladığımız zaman 25 santimetre, tabii ki buradaki santimler benim örnek çalışmama göre, 25 santimetre uzunluk sizin için yeterli değilse, o zaman bu öne eklediğiniz bir sıradan sonra burada ipimizi kesiyoruz. Hemen burada ipimizi kesiyoruz. Ben şimdi yakaya devam edeceğim, o yüzden kesmiyorum. Daha sonra kenar çalışmalarını, yani lastik çalışmalarını yapmadan önce şu köşeden başlayıp köşenin içinden başlayıp sadece etek ucunda yine terse ve düz yöne dönerek, bakın şu anda ters yönden gelmişim, ön yüzden örmemiz gerekiyor. Burada arka ilmeklere, burada şimdi bir zincir çekip ön yüzden devam etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla buradan ipinizi bağlayın. Boşluğun içine bir tane, daha sonra sırasıyla sadece etek ucunda sıraları eklemeye biraz daha devam edin. Uzunluğunuz yeterli olduğu zaman yine lastiğe ekleyeceğimiz santimi de hesaba katarak burada ipinizi kesip lastik çalışmasına başlayabilirsiniz. Şimdi ben lastik çalışmasını buradan başladım. Burada benim için yeterli uzunluğa geldi. O yüzden buradan başladım. Trabzanlarımı burada yaptım. Bütün hepsinin üzerine batarak artık modeli tamamladım. Daha sonra buraya geldikten sonra terse döndüğümüz zaman, sıranın tersine döndüğümüz zaman yine kolda göstermiş olduğum gibi 2 düz, 2 ön trabzan, 2 arka trabzan şeklinde ikinci sırada lastik çalışmasını kurmuş oldum ve burada 5 ya da 6 sıra yine lastik çalışması yaparak devam edebilirsiniz. Şimdi lastik çalışmasını yaptıktan sonra hemen size hırkamın üzerinde göstermek istiyorum. Evet, şöyle. Şimdi öncelikle lastik çalışmasını bitiriyoruz. Sonra en son yaka çalışmasını yapacağız. İpim yetmediği için ben benzer bir batik iple devam ettim yaka çalışmasına. Şimdi burada lastik çalışmasını bitirdikten sonra yakaya başlarken, şimdi benim ipim burada, biliyorsunuz lastiği yapmadığımız için şöyle kadrajdan çıkıyorum. İpim burada şu anda örnek çalışmasında. Şimdi burada lastik çalışmasını yaptıktan sonra buradan kaydırmayla, bakın, bir sırayı bıraktım. Bir sırayı bıraktıktan sonra kaç sıra lastik çalışması yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 5 sıra lastik çalışmamız var. 4 tane yatay trabzanın içine 2, 4, 6, 8 şeklinde, eğer geniş olduysa 3 tane de yapabilirsiniz. Burada trabzanlar yaptım. Şimdi bir de bir ön bir arka trabzanla lastik yaptığım için biraz daha fazla topluyor. O yüzden burada siz 2 ön 2 arka trabzan yaparsanız, o zaman trabzan sayınızı bir boşluğa 2, bir boşluğa bir tane olacak şekilde de yapabilirsiniz. Yani volanlanma olursa, burada marullanma olduğu zaman. Şimdi burada zaten önemli olan şu kutucuklar. Bu kutucukları şimdi size lastik çalışmasını göstermeyeceğim. Çünkü kolda gösterdim. Dolayısıyla önemli olan burada 5. sırayı ister burada bitirin. Kaydırmayla ikinci boşluğa gelip 3 zincirle yükselip trabzanları burada yatay trabzanlara trabzanlarınızı yapın. Daha sonra burada zaten gördüğünüz gibi her bir sıraya bir tane trabzan yaparak ilerledim. Ve buraya geldiğim zaman da yine sonda bir boşluk bıraktım. Burada 2, 4, 6, 8 tane trabzanım olmuş oldu. Bu şekilde yakaya devam ettim. Hemen
Yine önde yaka çalışmamız, pardon, lastik çalışmamız olmasa da hemen şuradan size şöyle göstereceğim. Lastik çalışmamız, diyelim ki burada lastik çalışmanız bitti. Kaydırmayla ilk boşluğu atlayıp daha sonra buradan devam ediyorsunuz. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Şöyle içten de yapabilirsiniz. İpinizi kesip buradan ön yüzden de başlayabilirsiniz. Önemli değil. Önden veya ters yüzden başladığınız zaman ön yüzdeki sırada yaka çalışmanızı bitirebilirsiniz. Ben yine orada 5 sıra, sanırım 5. sırada yaka çalışmasını tamamladım. Şimdi burada şöyle bakın, araya batıyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Tekrar burada trabzanların üzerine battığımız için şöyle boşluklara çok fazla açıklık kalmayacak şekilde birer tane aralardan alarak trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Burada önemli olan, bakın şurada şimdi yeni bedene sıra eklediğimiz yerlerde gördüğünüz gibi böyle ilmeklerimiz açılıyor. O zaman şöyle içeriden alıp bakın şu şekilde de trabzanınızı yapabilirsiniz. Şimdi şurada trabzanları yaparken şuraya kadar bu omzun olduğu 2 tane birleştirme köşelerinin yan yana geldiği yerde şuraya kadar, şu köşenin içine de 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada da köşenin içine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi burada kaç tane trabzan yaptıysak lastikle birlikte, bu yakada da bu köşeyle birlikte buradaki trabzanlarımızı sayıyoruz. Burada birleştirme yerine kadar bu köşede de 2 tane yapıyoruz döndüğümüz zaman arka beden. Burada da yine trabzanları yapmaya devam ediyoruz. Birleştirme yerine kadar burada kaç tane varsa burada da aynı şekilde aynı sayıda trabzan yapıyoruz. Önemli olan bu. Evet, daha fazla devam etmeyeceğim. Dediğim gibi lastik çalışmasını burada gösterdim. Aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bir ön yüzden bir ters yüzden köşelerde dönerken 3 zincirle dönüp burada son trabzanların üzerine battım. Bu son trabzan başlangıç ve bitişte bu şekilde üzerine batarak kenar trabzanı yaptım. O şekilde kaç sıra istiyorsanız burada dönüşlerde şu sıra eklediğimiz yerde yakanın ön kısmında, dönüşlerde şurada bakın, tam şurayı tekrar göstereceğim. Burası önemli. Şimdi biraz aşağıdan başladığımız için yaka kare değil de yuvarlak durabilmesi için bakın burada aslında şuraya bir tane daha trabzan yapabilirim. Biraz yuvarlak olabilmesi için biraz gerisinde bir trabzan yaptım. Bu köşeyi, tam dönüş yaptığımız köşeye bir tane yapıyorum. Daha sonra burada sıradan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi burada birazcık açıklık var ama bu önemli değil. Çünkü burayı yuvarlak yapabilmek için biraz trabzanı azaltmış oluyorum. Eğer burada bir tane daha yapsam burada volanlanma olup biraz burada çok marullanma olabilir. O yüzden burada aynı şekilde devam ediyoruz. Zaten ikinci sırada lastik çalışması yaptığımız için kendini biraz toplayacak. O yüzden volanlanma olmayacak. Evet, yaka çalışmamızı da bu şekilde tamamlayacağız. Dediğim gibi yakadan önce buradaki bir sırayı ekledikten sonra dilerseniz alttan başlayıp etek ucunu biraz daha uzatıp sonra yine buradan başlayıp lastik çalışmasına önce bir sıra trabzan sırası, sonra terse dönüp lastik sıranızı kuruyorsunuz. Tekrar burada dediğim gibi ölçerek, hem santim hesabını ölçerek hem üzerinize giyerek ölçerek ilerlemeniz gerekiyor. Hırkamızın yapımı bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.